Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte ajurlu, dolamalı, çiçekli, çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Dolamalı çiçeklerim içinde 2 tane tarçın, 2 tane de sarı ipimi şöyle küçük boylarda kesip hazırladım hanımlar. Şişlerim 3 numara, modelim bu şekilde. Çok şık, çok güzel, çok zarif bir model oldu. Patiğimiz bu şekilde. Yapılışı da oldukça kolay. Tabanımız, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hemen başlayalım. Burun kısmından 12 ilmek atarak başlıyorum. Yeşil ipim ile birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5'liğe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden, başlangıç yerlerinden 3. şişimize ilmekler çıkartacağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında da ilmek çıkartmak için tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şişimize takıyoruz. 3 ilmek oldu. 4, 5 ve bir ilmek daha çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, şu 5. ilmeğim ve en son şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişime aldım. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geçtim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 5 şiş patik aynı yöne dolana dolana örülüyor. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Şimdi tekrar ilk şişime geldim hanımlar. Artırmalara başlayacağız. Artırmaları bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımdan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. 3. şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. 2. ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 7'şer ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum.
Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Tekrar ilk şişimize geçtik. Bu sıra artırma yapmayacağız. 4 şişimizdeki 7 ilmeği de düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Bir sıra ilmekleri düz ördük. Tekrar ilk şişimdeyim. Hemen kenar başta. Artırmalarımızı yapacağız. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk şişimde hanımlar 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenar başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2. ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmek oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına giriyorum ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yapmıştık. Bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnu bu şekilde tamamlanacak. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen krem ipimi ekleyeceğim. İlk şişimdeyim şu anda. İlmeklerimi krem ipim ile düz olarak öreceğim. Bu şekilde hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra patiğim sökülmesin diye krem ipimin ucunu şöyle düğümlüyorum buraya. Şimdi yeşil ipimizi de hanımlar bakın bu çiçeklerimizin yapraklarını yapacağız. Şöyle bir miktar bırakacağım. Keseceğim yeşil ipimizi. Şöyle aynı oranda bir ip daha keseceğim. O da diğer taraftaki yeşil yapraklarımızı yapmak için. Şimdi ilmeklerimizin tamamını çiçek modelimize başlamadan önce krem ipimiz ile örüyoruz. Şöyle ipin ucunda gizleyerek getirdim. Evet, ilk şişimdeki ilmekleri ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradakileri de aynı şekil krem ipim ile örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Hepsini krem ile örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradakileri de yine aynı şekil örüyorum. Krem ile. Evet. Bir sıra ördük hanımlar. Bakın 4 şişimizde ördük. Bir sıra bu şekilde krem ipimizle örmüş olduk. Bu bölümde bu desenlere başlamadan önce 3 sıra örmemiz gerekiyor. Bir sırasını birlikte yaptık. Şimdi 2 sıra daha krem ipimiz ile ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi ilk şişimdeyim. Modelimize başlayacağız. Öncelikle İlk 4 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 1, 2, 3,
4. Şimdi çiçeğimizi yapacağız. Çiçeğimiz 6 sıradan oluşuyor. İlk sırasını yapıyoruz. Alttan yeşil ipimi alıyorum. Dolama işlemi yapacağım. Burada dileyen düz örgü tekniği de kullanabilir. Yani dolama yapmak yerine ben 3 ilmeğe dolama yapacağım ya. Benim 3 ilmek dolama yaptığım ilmekleri siz şöyle düz örgü tekniğiyle de örebilirsiniz. Ben dolama yaptığım için şöyle bakın alttan yeşil ipimi aldım. Bu öndeki ilmeğimin etrafında yeşil ipimi şöyle dolandırıyorum. Bakın yeşilimi önde bıraktım. Çünkü dolama yapacağım ilmeğim var daha. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ile örüyorum. Hemen ikinci ilmeğime de dolamamı yaptım. Yine yeşil ipim önde bekliyor. Kremim ile örüyorum. Şu üçüncü ilmeğime de dolamamı yapıyorum. Bakın yeşil ipimi kremin etrafında 2 kez dolandırdım. Üçüncü ilmekten sonra dolama yapacağım ilmek olmadığı için yeşilimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Hemen yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi ortadaki ajurlu modelin sağında ve solunda 2 ilmek ters var. Buraya 2 ilmek ters öreceğim. 1, 2. Bu ajurlu modelimiz 5 ilmekten oluşuyor hanımlar. Bu modeli tam kurabilelim diye ilk şişimdeki bu 2 ilmeği ikinci şişime alacağım. İlk şişimde ilmek sayısı azaldı. İkinci şişimde arttı ama sorun değil. Modeli rahat kurabilelim diye ilmekleri aldım. Şu bilek ayrımını yaparken tekrar ilmekleri yerli yerine koyacağız. Şimdi bu 5 ilmeğimi düz öreceğim bu ilk sırada. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen modelden sonra buraya 2 ilmek ters örüyorum. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi buradaki modelimizi yapacağız, dolamalı modeli. Bu diğer ikinci yeşil ipimi alıyorum. Şöyle ucunu arkada bıraktım. Buraya da yine 3 ilmeğe dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Bakın dolama yaptım ilmeğimi. Örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. Şöyle. Şu da üçüncü dolamam. Yeşil ipimi bu defa aradan çıkartıp arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Çiçek modelimizde ilk sıramızı tamamladık. Geldik patiğimizin tabanına. Taban bölüme dolamalı çiçek ya da ajur modeli yapmıyoruz. Tabandaki ilmeklerimiz model bitene kadar düz olarak örülüyor. Evet, ilk şişimdekileri ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Ya hanımlar, videonun devamında artık bu taban bölümü göstermeyeceğim. Videoyu keseceğim. Ön bölümde her sıra modeli tek tek anlatacağım. Sizler videoyu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Bu düz yerleri de her sıra göstererek videoyu gereksiz yere uzatmak, sizleri de sıkmak istemiyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Alttan şöyle yeşil ipimi alıyorum. 2 ilmeğe yeşil dolama yapacağım. Bakın şu birinci dolamam. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu da ikinci dolamam. Bu defa yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ortaya bir ilmek normal krem örüyorum. Tekrar yeşilimi aldım. 2 ilmek dolama yapıyorum. Yeşil ipimi ilmeğin etrafında 2 kez dolandırarak. Bakın ilmeğimi ördüm. İkinci yeşil dolamamı da yapıyorum. Bu defa yeşili arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Hemen yanına 1, 2 ilmek düz ördüm. Bu iki tersimiz model bitene kadar ters örülüyor. Diğer şişime geçtim. Bakın şu 5 ilmeğe model kuracağız. Burada 5 düz ilmeğim var. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne bırakarak bakın sağa doğru kesim yapacağım. İkisini bir keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bu ilk modelimizi oluşturduk. Yanındaki 2 tersimi ördüm. 2 ilmek düz ördükten sonra diğer dolamalı çiçeğimi yapıyorum. 2 ilmeğe yeşil dolama yapıyorum. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci yeşil dolamam. Yeşilimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir krem örüyorum. Tekrar yeşilimi aldım. 2 ilmeğe daha dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Yeşilimi arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de krem ile düz örüyorum. Çiçeğimizin ikinci sırasını da yaptık. Tabanımızı örelim, gelelim.
Evet, tabanımızı ördüm. Ön yüzde çiçekte 3. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Sonra yeşilimi aldım. Şöyle getiriyorum. 2 ilmeğe yeşil dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ortaya 3 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3. Ardından tekrar yeşilimi aldım. 2 ilmek daha yeşil dolama. Şu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Yeşilimi arkada bıraktım ve dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. 2 tersimi yine ters örüyorum. İkinci şişimdeyim. Bir önceki sırada ajurlu modelimizi kurmuştuk. Bu sıramızda bu 5 ilmeği düz öreceğiz. Bu ajurlu modelde bir sıra model kurulumu yaparken bir sıra 5 ilmeği düz örüyoruz. Hemen 2 tersimi de ördükten sonra bir tane düz örüyorum. Tekrar buradaki çiçeğimi yapacağım. Yeşil ipimi aldım. 2 ilmek dolama yapıyorum hemen. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Yeşilimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanına 3 ilmek düz ördüm. Tekrar yeşilimi alıyorum. 2 ilmek daha şöyle dolamamı yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Yeşilimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan bir ilmeğim düz örülüyor. Şimdi bu bölümde hanımlar bakın burada yeşil ipimizin ucu var. Bu uçlarımızı bakın şöyle. Bu uçlarımızı da şöyle tığımız ile şöyle bakın arka ilmek aralarına şöyle girerek zincir tekniğiyle şöyle tekrar düğümlüyoruz. Bu uçlarını da hanımlar şöyle arka ilmek aralarına girerek şöyle gizleyebiliriz. Bakın iplerimizin ucu kayboluyor. Bütün uçlarımızı bu şekilde gizleyeceğiz. Evet, şimdi tabanımıza geldik. Tabanımızı düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyim. Tarçın iplerimi hazırladım. Çiçeğimize başlayacağız. Çiçeğimizde 4. sıramız oluyor bu. Bu sıramızda 1, 2, 3, 4 ilmek krem ile ördüm. Sonra şu tarçın ipimin birini alıyorum. Buraya 3 ilmek dolama yapacağım. Yeşil ipimizi burada kullanmıyoruz. Yaprağı bitirdik çünkü. 3 ilmek dolama yapacağım. Bakın şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Tarçın rengi ipimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi buraya 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 2 tersimi yine ters örüyorum. İkinci şişime geldim. Bu 5 ilmeğe yine ajurlu modeli kuracağız. Yine aynı şekilde ilk 2 ilmeği alıp sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yaptım. Yanındaki 2 tersimi örüyorum. Ardından buraya 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra diğer tarçın ipimle yine buraya da çiçeğimi yapacağım. 3 ilmek dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Yine dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Tarçınımı arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Çiçeğimizde 4. sıramızı da tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm geldim hanımlar. İlk şişimdeyim. Çiçekte 5. sıramızı yapacağız. Sarı iplerimi de hazırladım. Bu iplerin fazlalığı gözünüzü korkutmasın. İp boyları kısa olduğu için bakın şöyle çekince ipler geliyor. İplerde dolaşma karışma olmuyor. Bu sıramızda 1, 2, 3 ilmek krem örüyorum. Ardından tarçın ipimi aldım. 2 ilmeğe tarçın dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Tarçın ipimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Tam ortaya bir ilmek sarı dolama yapacağız. Şöyle sarı ipimin birini alıyorum. Şöyle bir ilmek sarı dolama. Şöyle sarı ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırıp arkada bıraktım. Yine dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Tekrar tarçın ipimi aldım. 2 ilmek tarçın dolama. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Tarçın ipimi arkada bırakıyorum.
dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 1, 2 ilmek düz örüyorum. Bakın çiçeğimizin 5. sırası bu şekilde. Şimdi hanımlar 2 tersimi yine ters örüyorum. İkinci şişime geçtim. Bir önceki sırada ajurlu modelimizi kurmuştuk. Bu sırada bu 5 ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanındaki 2 tersimi tekrar ters ördüm. Yanına 1, 2 ilmek düz ördükten sonra tekrar çiçeğimi yapacağım. Tarçın ipim ile 2 ilmek dolama yapacağım öncelikle. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Tarçını arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şimdi buraya da yine bir tane sarı dolama yapacağım. Şöyle sarı ipimin ucu arkada. Sarı ipimi bu ortadaki ilmeğimin etrafında şöyle 2 kez döndürüp dolama yaptığım ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar tarçın ipimi aldım. 2 ilmek daha tarçın dolama yapıyorum. Bu iplerimizin uçlarını hep ilk şeyde olduğu gibi hanımlar arkaya gizleyelim. İlk yeşilde gösterdiğim gibi. Yine 2 tane dolamamı yaptıktan sonra dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Bakın şeklimiz bu. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm geldim. İlk şişimdeyim. Çiçeğimizde 6. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Sonra tarçın ipimi aldım. 3 ilmek tarçın dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu da 3. dolamam. Tarçını arkada bırakıp dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar 2 tersimi ters ördükten sonra ikinci şişime geldim. Bir önceki sırada 5 ilmeği düz örmüştük. Şimdi tekrar ajurlu modeli yapacağız. İlk 2 ilmeğimi yine sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanına 2 ilmek ters ördükten sonra 1, 2, 3 ilmek daha düz ördüm. Yine tarçın ipimi aldım. 3 ilmeğe tarçın dolamamı yapıyorum. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu da 3. dolamam. Tarçın ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. 6 sıradan oluşan ilk çiçeğimizi burada tamamlamış olduk hanımlar. Şöyle. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Bu çiçek aralarında 3 sıra düz ördükten sonra bir diğer çiçeği yapıyoruz. Şimdi bakın. Çiçeğimizi bir önceki sırada bitirdik. Şimdi çiçekten sonraki ilk sıramız. Buradaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 2 ters ilmeğe kadar olan ilmekleri düz örüyorum. Dediğim gibi çiçekten sonraki bu ilk sıramız. Hemen yanına 2 tane tersimi ördüm. İkinci şişime geçtim. Ajurlu modeli aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sıramızda buradaki 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar buradaki 2 ters ilmeğimi ördükten sonra kalan ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyiz. Çiçekten sonraki ikinci sıramız. Bu sıramızda da yine 2 ters ilmeğe kadar olan ilmekleri düz örüyorum. Yine 2 ters ilmeğimi ters ördüm. Ortaya ajurlu modelimizi bu defa yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir düz ördüm. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanına 2 tane ters örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Çiçeğimizden sonraki ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı yine ördüm geldim. Ön yüzdeyiz. Çiçekten sonraki 3. ve sonuncu sıramız. Bir sonraki sırada yine ikinci çiçekleri yapacağız. Yine bu aşamada 2 ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz örüyorum. 2 ters ilmeğimi ters ördüm. İkinci şişime geçtim. Burada da hanımlar yine aynı şekilde bakın 5 tane ilmeğim var.
Bir önceki sırada model kurmuştuk. Bu sıramızda 5 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 2 tersimi ördüm. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Çiçekten sonraki 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ilk şişimdeyim. Tekrardan ikinci çiçeklerimize başlayacağız. Yani bunlara. Aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Çiçeklerde herhangi bir fark yok. Tek fark renk. Yani bakın ilk çiçeğimizde tarçın kullandığımız yerde ikinci çiçeğimizde sarı kullanıyoruz. İlk çiçeğimizde sarı kullandığımız yerde ikinci çiçeğimizde de tarçın kullanacağız. Tek fark bu. Kafanız karışmasın diye ilk sırasını tekrar sizlere göstereceğim. Modelimizi yaparken 4 krem örmüştük. Bakın çiçeğimizin 1. sırası. İlk çiçek ile aynı şekil yapıyorum. 3, 4. Ardından alttan yeşil ipimi alıyorum. Şöyle 3 ilmek yeşil dolama. 3 ilmek. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. 3 ilmek yeşil dolamamı yaptım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar bu 2 tersimizi ters örüyoruz. Ajurlu modelin zaten anlaşıldığını düşünüyorum. Bir sıra model yapıyoruz. Bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Bu sırada yine model yapacağız. Bakın yine öndeki 2 ilmeği aldım. 2. ilmeği ilkin önüne getirip sağa doğru kesiyorum. Artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yanında 2 tersim var. Buraya da yine 1, 2, 3 ilmek düz ördükten sonra hemen bu sol taraftaki çiçeğimizin de ilk sırasını yapacağız. Şöyle alttan yine yeşil ipimi alıyorum. 3 ilmek yeşil dolama yapıyorum. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Yine yeşilimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 3 ilmek düz örülüyor. Bakın yine aynı şekilde ikinci çiçeğimizin ilk sırasını yaptık. Ortadaki ajurlu model zaten anlaşıldı. Bir sıra ajurlu model yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz. Burada hanımlar taban ördükten sonra modelin 2. sırası ile devam edeceğiz. İlk çiçeğin 2. sırasını nasıl yaptıysak ikinci çiçek de aynı şekilde yapılacak. Sonra zaten burada kafanız karışacak olursa videoyu biraz geri alarak alttaki çiçeklerin sayılarını, sıralamalarını takip ederek bu diğer çiçekleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi tek fark şu: ilk çiçekte ana renk tarçın kullandım. İkinci çiçekte sarı. Üçüncü çiçek yine ilk çiçek ile aynı olacak. Bu şekilde ikinci çiçeği bitirdikten sonra yine 3 sıra ilmekler düz örülüyor. Ardından 3. çiçekler yapılıyor. Tekrar 3. çiçekten sonra yine ilmekler 3 sıra düz örülecek hanımlar. Sonuncu çiçekten sonra ve aradaki ajurlu model devam ediyor. Sonuna kadar devam ediyor. Bu şekilde patiğimizin ön bölümüne 3 tane çiçeğimizi yapalım. Ardından 3. çiçekten sonra da 3 sıra düz örelim, gelelim. Ardından bilek ayrımında buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. 3 tane çiçeğimi yaptım. 3. çiçekten sonra 3 sıra düz ördüm. Şu ortadaki ajurlu modeli de son sıraya kadar bu şekilde yaptım. İlk modelimizi kurarken orta modeli rahat yapabilelim diye 1. şişten 2. şişe 2 ilmek vermiştik. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Bu 2 ilmeğimi şöyle ilk şişime geri alıyorum. Tekrar her iki şişte de 14'er ilmek oldu. Şimdi ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağım hanımlar. Öncelikle şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani ilk 13 ilmeğimi örüyorum. Bu 14. ilmekte ikinci şişimdeki ilk ilmeği alıyorum. Bakın bu ikisini şöyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeği ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi ikinci şişimize devam edeceğiz. Şimdi bakın hanımlar, ben şu patiğimin kenar bölümlerine şuralara 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimde bakın kenardaki ilk 8 ilmeğim haroşa. Bunları düz öreceğim. 2, 3. haroşa ilmeğim, 4, 5, 6, 7
8. Devamındaki ilmekleri de yine şu an ön yüzdeyim. Düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arkada patiğimizin arkasında ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar örüyoruz. Ardından geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Patiğimin arka bölümünde ilmekleri şöyle alıyorum hanımlar. Bakın, şişim üstte, ipim altta. Bu şekilde. Bu ön bölümleri yaparken şöyle yapıyordum. Şiş altta, ip üstte. Şöyle alıyordum. Şimdi arkada ön bölümde hep aynı yöne örüyorduk ilmeklerimizi. O şekilde düzgün düşüyordu. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Arka yüzde ters örgü örerken bu şekilde yapınca ilmek yönüm düzgün düşüyor. Rahat örebiliyorum. İlmekleri farklı almamın sebebi bu. Sizin örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa o şekilde örebilirsiniz. Evet, ilk şişime geldim. Burada bilek ayrımı yapmıştık. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bakın, son 8 ilmek haroşa. Bunları da yine normal düz olarak öreceğim. Evet, bilek ayrımına geldik şurası. Geri döneceğiz. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğim oluyor. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Bakın, ön yüze bir diş haroşamız düştü. Devamındaki ilmekleri de şu an arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Aynı şekilde. Son şişime geldim. Pardon, bir diğer şişime geldim tabandaki. Yine ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmekleri öreceğiz. Bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamız haroşa örülecek. Yapılacak başka bir işlem yok. Son şişime geldim. Burada da son 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın, son 8 ilmeğim haroşa bunlar. Bunları da düz olarak örüyorum. Evet, yine bilek ayrımına geldik. Tekrar geri döneceğiz. İşlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Tekrar kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı normal düz örüyorum. Şöyle ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Bilek ayrımına kadar böyle gidecek. Sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde devam edip gidecek. Şöyle baktığımızda şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda 16 sıra haroşa ördüm. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Şimdi bu aşamada sizler benimle birlikte yine aynı 16 haroşa yapmayacaksınız. Ayağınıza ölçeceksiniz. Şöyle ki, patiğinizin arkasına bir miktar ördükten sonra yapmak istediğiniz ayağı giydirin, ölçün. Arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız ister 40 numara örün, ister 36 numara, hiç fark etmez. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını ölçülerimize göre örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arkasını ördüm ve geldim. Burada 16 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra bakın, şu bölüm genişlediği için 4 şişteki 14'er ilmeğim şöyle tek şişe topladım hepsini. Bakın, dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuza başlıyoruz. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim, sayarak ilmeklerimi düz öreceğim. 8 haroşayı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm. 24'te kesim yaptım. Sol şişimize de zaten 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek
Her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm, sayarak gideceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Buraya baktığımızda 6 ilmek kaldı hanımlar. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Arkada ilmekleri öreceğiz. Sonra tekrar ön yüzde 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, ardından buluşalım. Evet, aradaki ilmeklerim bitene kadar topuğumu ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı alıyorum hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini bir topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim, geldim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra karşı şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğin üçünü bir toplayıp 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir ile şöyle düğümlüyorum. İpimin ucunu daha sağlam oluyor. Patiğimiz bu kadardı. Bakın, topuğumuz şu. Tek taraflı bir kesim. Gayet şık, tertemiz görüntüsü var. Evet, patiğimizi tamamladık. Hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de modelimizi ayağımızda görelim. Çok hoş, zarif bir modeli oldu. Çeyiz için de oldukça uygun. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Buyurun hanımlar. Modelimizin ayaktaki duruşu. Bakın, ajurlu model de çok yakıştı. Çok şık durdu. Patimizin şöyle diğer kenarı. Tabanımız. Topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.